Merhabalar arkadaşlar, mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere lokma tatlısıyla geldim. Üzeri çıtır, içi yumuşacık, asla yağ çekmeyen ve de şekilde görüldüğü gibi hamurlaşma olmayan muhteşem bir lezzet oldu. Şu şekilde görüntüyü görüyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten harika oldu. Lafı daha fazla uzatmadan tarifime geçiyorum. Tatlımızın öncelikle şerbetini hazırlamakla başlıyoruz. Klasik su bardaklarıyla 2,5 su bardağı toz şekeri tencereme aldım. Üzerine 2,5 su bardağı suyumu ilave ediyorum. Güzelce karıştırıyorum ve ocağımın küçük gözünü alıyorum. 20 dakika kaynamaya bırakıyorum. Kaynamış olan şerbetimin üzerine 5-10 damla limon damlatacağım. Ve sonrasında ocağımın altını kapatıp şerbetimi soğumaya bırakıyorum. Kıvamı bu şekilde olacak arkadaşlar. Evet, şerbetim soğarken ben de tatlımın hamurunu yoğurmaya başlıyorum. Karıştırma kabının içerisine yarım su bardağı ılık suyumu alıyorum. Üzerine 1 su bardağı ılık sütümü ilave ediyorum. Her zaman söylediğim gibi daha fazla yapmak isterseniz malzeme listemizi katlarıyla azaltıp çoğaltabilirsiniz. Dolu dolu 1 yemek kaşığı toz şekerimi ilave ettikten sonra yarım paket instant maya ilavesi yapıyorum. Siz yaş maya da kullanabilirsiniz. Üzerine 1 tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum. Yine sütümü koymuş olduğum bardak ölçüsüyle 1 su bardağı irmiğimi ilave ediyorum ve malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. Bütün malzemelerin birbirine karışması için karıştırma çok önemli arkadaşlar. Böyle bir çırpma teliyle aşağı yukarı 1-2 dakika bu şekilde çırpıyorum ve bütün malzemelerin birbirine geçmesini sağlıyorum. Evet, karıştırmış olduğum sıvı malzemelerin üzerine 1 su bardağı un ilavesi yapıyorum. Tekrardan güzelce karıştırıyorum. Ben bu malzemeler için klasik su bardaklarıyla 1 su bardağı un ilavesi yaptım. Her zaman söylediğim gibi unumuzun markasından miktarı değişiklik gösterebileceği için unumuzu kontrollü bir şekilde azar azar ilave ediyoruz. Evet, tekrardan bu şekilde güzelce 1-2 dakika daha çırpıyorum. Hamurumuzun kıvamını göstereceğim arkadaşlar. Sonrasında irmiğimiz kabaracağı için hamurumuz koyu bir kıvam alacaktır. Tekrardan un ilavesini dikkatli bir şekilde yapalım lütfen. Hamurumuzun cıvık olması sizi korkutmasın. Evet, bu şekilde güzelce karıştırmış olduğum hamurumun üzerini kapatıyorum ve ara ara bu şekilde çırpma teliyle karıştırarak mayalanmaya bırakıyorum. 15-20 dakika mayalanmaya bırakmış olduğum hamurumu yine 5-10 dakika arayla bu şekilde güzelce çırpıyorum. Ve tekrardan üzerini kapatıp dinlenmeye bırakıyorum. Hamurumuzun kıvamı bu şekilde olacak. Bu şekilde koyulaşma olmadıysa 1-2 yemek kaşığı daha un ilavesi yapabilirsiniz. Unumuzun ve irmiğimizin markasına göre aynı sonuçları alamayabiliriz. O yüzden kontrol edip tekrardan 1-2 yemek kaşığı un ilavesi yapabilirsiniz. Krema torbası kullandım. Sizin yoksa buzdolabı poşetinden de yardım alabilirsiniz. Evet, krema torbasına koymuş olduğum hamurumu aşağı yukarı 2 su bardağı ısıtmış olduğum yağıma bu şekilde küçük parçalar halinde ilave ediyorum ve kızarmaya bırakıyorum. Ocağımın büyük gözünü kullandım. Yağım ısındıktan sonra ocağımı orta hararete aldım arkadaşlar. Çok yüksek bir ısıda yapmayalım lütfen. Çok yüksek bir ısıda kızartırsak tatlarımızı üzeri çabuk kızardığı için içini çekmeyecektir. İçinde hamurlaşma olacaktır. O yüzden çok yüksek bir harlı ateşte kızartmamaya özen gösterelim. Evet, bütün hamurlarım bitene kadar bu şekilde parçalar haline koparıp tatlımı kızartıyorum ve kızartmış olduğum tatlımı soğuk şerbetime alıyorum. Bütün hamurlarım bitene kadar bu işleme devam ediyorum. Evet arkadaşlar, siz videomu izlerken benim de sizden ufacık bir ricam olacak. Sizinle ilk defa bu videoda karşılaşıyorsak bu ve bunun gibi güzel tariflerim için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı ve yepyeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zil sesini açmayı unutmayın. Kanalımı büyütüp güzel bir yerlere gelmek adına sizin desteklerinize çok ihtiyacım var. Ve ben sizin destekleriniz sayesinde kanalımın çok güzel bir yerlere geleceğine gönülden inanıyorum.
Ayrıca beğenmiş olduğunuz videolarımı sosyal medya hesaplarınızdan dostlarınızla ve arkadaşlarınızla da paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Videomun yorumlar kısmına tarifimle ve kanalıma alakalı görüş ve düşüncelerinizi bildiren yorumlarınızı bekliyor olacağım. Şimdiden destekleriniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar, ben sizinle sohbet ederken bu esnada hamurlarım bu şekilde kızardı. Gerçekten içinde asla hamurlaşma olmayan çıtır çıtır, içerisi yumuşacık, üzeri çıtır, muhteşem bir lezzet oldu. Bol bol yapıp ağız tadıyla tüketebileceğimiz harika ve de bereketli bir tatlı tarifi oldu arkadaşlar. Ne diyoruz? İnşallah dener ve daha güzellerini yaparsınız. Evet, hamurumu kesmek için ben böyle temiz bir makastan yardım aldım. Benim pasta düğüm çok büyük olmadığı için minik minik tatlılar elde ettim arkadaşlar. Siz biraz daha büyük tatlılarım olsun isterseniz buzdolabı poşetinin ucunu istediğiniz kadar kesebilir ya da krema torbasının ucunu istediğiniz kadar kesebilir. Bu şekilde daha büyük tatlılar oluşturabilirsiniz. Gerçekten orijinaline benzemiyor görüntüsü, fakat lezzeti inanın orijinaliyle birebir aynı oldu. İnşallah yapar, dener ve de sonuçları yorumlar kısmında benimle paylaşırsınız. Evet, bütün hamurlarım bitene kadar bu işleme devam ediyorum. Kızartmış olduğum tatlarımı, soğumuş olan şerbetimi atıyorum. Aşağı yukarı 1 dakika kadar bekletiyorum şerbetimin içerisinde ve tatlarımı şerbetten çıkarıyorum. Tatlarımız şerbette fazla kalmasın arkadaşlar. En fazla 1 dakika durdurabilirsiniz. Daha fazla durursa yumuşama olacaktır sıcağıyla. Çıtır çıtır bir tatlı istiyorsanız mutlaka tatlarınızı çok harlı ateşte kızartmayın. Bu birinci püf noktası. İkinci püf noktası da şerbetin içerisinde çok fazla bekletmeyin. Evet arkadaşlar, bütün tariflerimi anlaşılır bir şekilde ve de pratik bir şekilde tüm püf noktalarıyla vermeye çalışıyorum. Şayet unutmuş ve atlamış olduğum bir bölüm varsa yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Gördüğüm an dönüş yapıyorum. Evet, en başta koyduğumuz tatlarımız daha önce kızarıyor. O yüzden aralarından kızarmış olan tatlarımı tek tek de alıyorum bazen. Videomu hızlandırdığım için fazla anlaşılmıyor, fakat gerçekten hamuru krema torbasından sıkması çok da kolay olmadı arkadaşlar. Bu da bir gerçek. Evet, görmüş olduğunuz gibi tatlarımın son hali arkadaşlar. Görüntüsüyle lezzetiyle muhteşem bir tarif oldu. Gerçekten denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. İçerisinde asla hamurlaşma olmadı. Üzeri çıtır, içi yumuşacık, muhteşem bir lezzet oldu. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.